Herkese tekrardan merhabalar dostlar. Bugün ultra yaratıklarda kaslı sinekteyiz. Bunun adı kesinlikle kaslı sinek olması lazım. Hatta kaslı sivrisinek olması lazım. Bu arada sizlere tekrardan rahat bir şekilde sesli videolar atabildiğim için ya da nispeten diğerine göre daha görüntü kalitesi güzel videolar atabildiğim için çok mutluyum. Bilmeyenler için hatırlatayım, telefonum arızalıydı, yaklaşık 9-10 gün sürdü arızası, bana sorarsanız 3 ay gibi sürdü. O yüzden şu an fazlasıyla mutluyum. Hani bu telefonu yeni aldığımdaki mutluluğumdan daha da mutluyum. Ufak tefek sıkıntılar var gibi ama iyi şu an, diğer kullandığım telefona göre çok daha iyi. Neyse, konuya dönelim. Ultra yaratıklar geldi oyuna. Ve ultra yaratıklar arasında şu Pokemon, sivrisinek ya da başka bir şeye benzeyen Pokemon gerçekten çok havalı duruyor. Gücü çok güçlü olmasa da ya da çok hassas diye düşünüyorum ben, böcek türü olduğu için, ama tip olarak çok iyi. Ayrıyeten kostümünü de aldım. Görenleriniz vardır. Şimdi onun da ufak bir tanıtımını yapacağım. Normalde oyunda şimdiye kadar tabii ki uzak akım biletleriyle katılıyorum. Ben yakın akım biletlerini neredeyse hiç kullanmıyorum. Paralarımı genelde uzak akım biletlerine kullanıyorum. Fakat bunun kostümü o kadar çok hoşuma gitti ki ilk defa para harcayarak bir kostüm aldım oyunda. Normalde biliyorsunuz, beni tanıyanlar vardır aranızda. Çok oyuna para harcamayı seven bir insan değilim. Uzak akım biletlerine mecbur kalıyoruz. Ama bu kostüm çok hoşuma gitti. O yüzden aldım. Şimdi ufak bir tanıtımını da yaparım onun. Pokemon'ların hepimizin ortak şikayeti, Pokemon'lar çok güçlü değiller sanki. Hani bir ultra yaratık bence bir efsane Pokemon'dan daha güçlü olması lazım. Çünkü çizgi filmin bu kısmını izleyen arkadaşlara şöyle anlatayım. Bunlar solucan deliğinden geliyor. Yaklaşık 8-9 tane normal Pokemon bir tane ultra yaratığa karşı gelemiyor. Çok zor karşı geliyor. İşte zayıf noktalarını falan buluyorlar. Bunlar da farklı, hepsinin böyle acayip zayıf noktaları var. Yani çizgi filmde öyle konu almışlardı. Hani görüntüleri evet çok güçlü, zayıf noktalarında da neredeyse çok güçsüz oluyorlar. Sevdiğim kısım oyuna gelmeleri. Oyunun bazen hani oyundaki Pokemon türlerinin genelde aynı oluşları birçok arkadaşımızın canını sıkıyor. O yüzden böyle farklı türde Pokemon'ların gelmesini seviyorum. Farklı Pokemon'ları yakalamayı seviyoruz. Her ne kadar evrimleşmese de ben evrimleşen Pokemon'ları seviyorum çünkü. Hani oyuna daha çok tat katıyor. İkinci söyleyeceğim şey de şu topun gelmesi. Bu topa bayıldım. Çizgi filmde de gördüğümde çok hoşuma gitmişti. Bence bütün toplarımız böyle olması lazım bundan sonra. Bu arada bunlara normal pin-up meyvesi atıyor genelde herkes. Çünkü zaten güçsüz oluyorlar. Evet, küçülttük. Şöyle attık kafasına. Yanlış yaptık. Beklediğim gibi olmadı. Sanırım parmağım 2 kere tıkladı ama şöyle topu kötü atsanız bile bu arkadaşlar toptan dolayı mı yoksa güçsüz olduklarından dolayı mı bilmiyorum ama bu arkadaşlar çabucak yakalanıyor. Yani dediğim gibi bir ultra Pokemon eyvallah, çizgi filmde, hadi çizgi filmi geçtim, görüntüsü çok sıkıntılı bir arkadaş olacakken maalesef hemen yakalanıyorlar. Hani bunu normalde sevmemiz lazım ama ben sevemedim. Şöyle IV değerine bir daha bakayım. Çünkü daha güçlü olması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Artist bir arkadaş olduğu için hoşuma gitti. Hani şuradaki görüntüsü değil de Body Pokemon yaptığınızdaki şuradaki görüntüsü çok daha güzel. Aynı çizgi filmdeki gibi hareket ediyor. Çizgi filmde de çevredeki insanları takmayıp şöyle hareketler yapıyordu. O yüzden hoşuma gittim. Ayrıyeten kostüm şu, biliyorum kurbağaya benzedim ama ben sevdim Pokemon'u, kostümü. Hani Pokemon'un üzerindeki çok daha havalı dursa da, şöyle göğsü büyük falan dursa da bizde böyle kurbağa gibi durdu. Sıkıntı değil. Şöyle dolaşmayı düşünüyorum uzun bir ara. Yanıma bundan güçlü bir tane alırsam, hani diğer türlerinden almayacağım. Sadece çok fazla almayacağım. Sadece Pokédex'te yer edinsin diye alacağım. Ama şunun güçlüsünü alıp kasıp şöyle bir süre bununla beraber dolaşmak istiyorum kostümüyle birlikte. Bahsettiğim kostüm bu dostlar. 400 Poke paraya aldım. Bence biraz fazla.
Daha az da olabilirdi. Bence biraz fazla ama yine de böyle dolaşabilmek adına şimdilik bunu tercih ettim. Oyuna gelen Pokemon'ların dışında kostümü fazlasıyla beğendim diyebilirim. Evet, şu ufaklığa gitmek istemiyorum. Şu cılız, çelimsiz Pokemon'a gitmek istemediğimden yapmıyorum. Şunun daha güçlü olduğunu söylüyor arkadaşlar. Ben hiçbirini deneme fırsatı bulamadım. Şöyle topraklama yaparak saldırıyor. Aynen, o prizi sanki toprağa batırıp oradan güç alıp oradan saldırıyormuş gibi. Gelen Pokemon'lar bunlar. Hepsinden aldım sayılır. Zaten bir önceki türde şu Ahtapot'a benzeyen Pokemon vardı. Çizgi filmde bence bu en güçlüleriydi bu arada. Sanki çok daha sıkıntı yaradı. Yani şu daha uzun sürdü gibi ama sanki şu geldiğinde daha çok etkilendim gibi çizgi filmde. Çok seriydi, çok hızlıydı. O yüzden bir tane aldım. Bundan da bir tane aldım ama şu Pokemon'dan güzel bir tane alana kadar devam etmeyi planlıyorum. Her an kararım değişebilir. Onun dışında gelen değişiklik var mı? Yok. Oyunu da özlemişim bu arada. En son ben Zigzagoon'da kaldım. Zigzagoon'ları yakaladık. Telefon bozuldu zaten. Daha da ötesine geçemedik. Şu Pokemon çıkmaya başladı dostlar bu arada doğada. Bende yok bundan. Doğada çıkmaya başladı. Güçlü bir tane yakalayabilirsem evrimini yapacağım. Onun dışında da bir değişiklik yok. Bu ultra Pokemon'larla ilgili sizin yorumlarınız ne? Onları merak ediyorum. Yani ben bunu burada gördüğüm zaman şu Pokemon'ların böyle çok ciddi sıkıntılar yaratacağını düşünmüştüm ama bence kolay çıktılar. Hani diğer akınlara düşündüğümüz zaman örnek veriyorum. Şöyle efsane Pokemon'lara bir girelim. Palkia sorun değildi. Dialga da sorun değildi. Mesela Zapdos yakalarken acayip sıkıntıydı mesela. Bunlar yakalanırken çok kolay yakalanıyorlar. Latios zaten zor yendik. Mewtwo'ları çok fazla alsak da gerçi güçsüzdü Mewtwo. Çok güçlü değildi. Şöyle baktığım zaman sorun çıkartan Pokemon'lara ya topluca girdiğimiz için artık sorun çıkmıyor da Lugia beni zamanında çok yormuştu mesela. Tabi o zamanlarda bu kadar güçlü değildik. Bu kadar kalabalık değildik. Şu an çok sıkıntı çıkartan Pokemon'lar yok. Belki eski halimizde olsa bizi zorlayacaktı Pokemon'lar ama şu an 2 kişi değil de 3 kişi bu Pokemon'u rahatlıkla alabiliriz. Dostlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların sık videolar gelecek. Bu arada ben bu kutudan aldım. Size de tavsiye ediyorum. Bana göre mantıklı geldi. Bu kutudan aldım bir tane. Şuna baktım, çok mantıklı gelmedi. Şu an Akın kutusu daha çok hoşuma gitti. Akın kutusundan aldım. Yakında topluluk günü olacaktı. Şuradan tarihlerine bakalım. Kaçırmayın. Topluluk günlerini dostlar kaçırmayın. Topluluk günlerinde hediyeler dağıtmaya devam ediyoruz. Şurada tarihleri var. 18 Eylül, 15 Ekim, 5 Kasım ve 12 Kasım topluluk günlerini kaçırmayın. Sizlere bilet hediye etmek istiyorum. Belki de telefonumun geliş şerefine size bir 5 kişiye edebilirim tek seferlik. Şu an düşünüyorum, kesin bir şey söylemeyeyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Desteklerinizi eksik etmeyin. Özellikle telefonum arızalı olduğunda ve video atamazken beni ekstra destekleyen arkadaşlara da bundan çok teşekkür ediyorum. Yalnız olmadığımı hissettirdiniz bana. GoFest'e katılmadım bu arada ben. Zaten sıkıntı yaşıyordum. O yüzden GoFest'e katılmadım. Bir de ücreti biraz fazla buluyorum. O yüzden katılmadım. Belki bir sonrakine diyeyim. İyi seyirler dostlar.